Ne zaman bir şey düşünseniz bir kimyasal üretirsiniz. Güzel bir düşünceniz veya sınırsız bir düşünceniz ya da neşeli bir düşünceniz varsa tam da düşündüğünüz gibi hissetmeye başlamanız için beyninizde kimyasal yapacak zihin seviyesini meydana getiren özel bir sıralama ya da kombinasyonla harekete geçen bir dizi devreyi açarsınız. Harika, sınırsız ya da neşeli. Olumsuz bir düşünceniz varsa ya da mutsuz bir düşünceniz veya suçlu bir düşünceniz, farklı bir dizi devreyi açarsınız. Farklı bir sıralama, kalıp, kombinasyon. Bunlar farklı bir zihin seviyesi yaratır. Ve bu zihin seviyesi tam olarak düşündüğünüz şekilde hissetmeniz için uygun bir kimyasal yapmak için sinyal verir. Olumsuz, mutsuz ya da suçlu. Şimdi, düşünme şeklinizi hissetmeye başladığınız anda, beyin sürekli vücudu izlediği için hissettiğiniz şekilde düşünmeye başlarsınız. Bu da düşündüğünüz gibi hissetmeniz için kimyasal üretir. Böylece hissettiğiniz şekilde düşünürsünüz, düşündüğünüz şekilde hissedersiniz. Hissettiğiniz gibi düşünürsünüz, düşündüğünüz gibi hissedersiniz ve böyle yıllarca devam edersiniz. Ve bitmek bilmeyen bir düşünme ve hissetme ve düşünme döngüsü var olma durumu dediğim şeyi yaratır. Bu durum sadece zihin ve beden birlikte çalıştığında ortaya çıkar. Düşünceleriniz ve duygularınız bir kadere doğru hizalandığında, düşünceler beynin dilidir. Duygular da vücudun dilidir. Siz de düşünce şeklinizle ve duygu şeklinizle bir durum yaratırsınız. Öyle değil mi? Endişeli bir şey düşünürken hemen birkaç saniye içinde endişe hissedersiniz dersem bana katılırsınız değil mi? Öyle değil mi? Ve endişe hissetmeye başladığınız an düşünceleriniz daha da endişeli olmaya başlıyor. Bu da daha endişeli hissetmenize, sonra da daha endişeli düşünmenize, bunlara yol açacak. Ve bir süre sonra da ben endişeliyim diyeceksiniz. Ne zaman ben şuyum, ben buyum derseniz beyninize ve bedeninize bir komut verirsiniz. Bu düşünme ve hissetme ve düşünme döngüsü devam ettikçe bedenimiz de tıpkı bilinçli zihnimiz gibi bu durumu ezberlemeye koşullanmış olur. Vücut ne zaman zihin gibi öğrenirse ona alışkanlık denir. Alışkanlık bedeninizin zihniniz olmasıdır. 35 yaşına geldiğinizde benliğinizin yaklaşık %95'i bir bilgisayar programı gibi çalışan, ezberlenmiş davranışlar, duygusal tepkiler, inançlar, algılamalar ve hareketler grubudur diyebiliriz. Bilinçaltınızda bu durumun zihniyetine dönüşürsünüz. Kaç kişi bana katılıyor? %95, yani şimdi değişme zamanı gelecek. Ve son 35 yıldır olumsuzluk döngüsünü yürütürken pozitif düşünmek için bilinçli zihninizin geriye kalan %5'ini kullanacaksınız. Sonra da hayal panonuzu yaratacaksınız. Saç modeliniz, spor arabanız, tırnaklarınız, arkanızda büyük eviniz ve arabanızın arka koltuğunda gülümseyen çocuğunuz. Ama kendinizi değersiz hissedeceksiniz. Bu, zihinle bedenin uyumsuzluğundandır. Bedenimizi yeni zihne uyumlu hale getirmek gerekiyor. İşte mükemmellik burada devreye giriyor. Yani siz aynı şekilde sürekli düşünüp hissetmeye ve hissedip düşünmeye devam ederseniz, tıpkı bir program gibi vücut bunu nasıl yapacağını bilinçli zihninizden daha iyi öğrenecek. Ve vücut zihne dönüşürse bir alışkanlığınız oldu demektir. Ve alışkanlık sık tekrarlama yoluyla edinilen, bilinçsizce otomatik olarak yapılan bir düşünce, davranış ve duygu paketidir. Mesela PIN numaranızı bilinçli bir şekilde hatırlayamazsınız çünkü 3 kadeh şarap içmişsinizdir. Ama sonra gider klavyenize bakarsınız. Numarayı hatırlayamıyorsunuzdur ama parmaklarınız o numaraya basar. Bu nasıl oldu? Bunu o kadar çok yaptınız ki bedeniniz beyninizden daha iyi öğrendi. İşte burası kişiliğimizin büyük kısmının bulunduğu yerdir. Biz bu yola nasıl geldik? Hisler ve duygular geçmiş deneyimlerin nihai ürünüdür. Deneyimlerinizi daha iyi hatırlarsınız. Çünkü ne hissettiğinizi de hatırlıyorsunuz. Diyelim bir deneyimin ortasındasınız. Gördüğünüz, kokladığınız, tattığınız, hissettiğiniz ve işittiğiniz her şey, 5 duyunuz birden ortama dahil oldu. Siz çalışmanın tam ortasındayken, bütün bu veriler 5 farklı algı yolundan geçerek beyninize üşüşüyor diyelim.
Bilgi beyninize ulaştığı an, nöron ormanlarının beyindeki ağlarda organize olmasına yol açar. Bu nöronlar, beynin kimyasal yaptığı yere dizildiği an, bu kimyasala duygu ya da his denir. Kaç kişi benimle? Şimdi, duygular daha uzun süreli olmaya meyilli olduğu için uzun soluklu bellektedir. İlk öpücüğünüzü hatırlarsınız. Lise mezuniyetinizi hatırlarsınız. Terfi ettiğiniz günü, düğün gününüzü hatırlarsınız. Edilen evlilik teklifini, çocuklarınızın doğumunu, gittiğiniz tatili, Meksika kıyısında yakaladığınız balığı hatırlarsınız. Dostlarınızla yediğiniz yemeği, içtiğiniz enfes şarabı, esen meltemi, batan güneşi. Ama gelin görün ki dün akşam ne yediğinizi hatırlamazsınız, değil mi? Çünkü rutin şeyler beyni uyutur. Çoğu Amerikalı 11 Eylül'de nerede olduğunu söyleyebilir. O gün kiminle birlikte olduklarını, hangi saatteydi, ne yapıyorlardı söylerler. Çünkü gördüğünüz ve duyduğunuz her şey sizin dahili durumunuzu değiştirdi. İçinizde farklı bir şey hissettiğiniz an uyandınız ve dikkatinizi buna neden olan şeye yönelttiniz. İşte bu olaya başlı başına anı denir. Hisler ve duygular geçmiş deneyimlerin nihai ürünüyse ve siz de bunu her gün aynı şekilde hissediyorsanız, bunun anlamı nedir? Hayatınızda hiç yeni bir şey olmuyor mu? Öyle mi? Peki, hisler ve duygular geçmiş deneyimlerin nihai ürünüyse ve hissettiğinizden daha fazlasını düşünemezseniz, duygularınız düşünme aracı haline gelmiştir. Gelecekte mi düşünüyorsunuz, geçmişte mi düşünüyorsunuz? Bana düşüncelerinizin kaderinizle bir ilgisi olduğunu söylerseniz, hissettiğiniz gibi düşündüğünüz sürece ve geçmişte düşündüğünüz sürece neyi yaratırsınız? Kuantum gerçeklik modeli sizin için hala işliyor. Sizin bedeniniz, bilinçsiz zihninizdir. Ve hayatta gerçekten yaşadığınız ve duygu yaratan bir deneyimle, sadece düşünerek ürettiğiniz bir duygunun arasındaki farkı bilmez. Bedeninize göre ikisi de aynıdır. Yani bu döngüde yıllarca düşünüp hissederseniz, bedeniniz bilinçsiz bir zihin olarak günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü aynı geçmiş deneyime sahip olduğuna inanıyor. Beden bunun geçmişte yaşandığına inanıyor. Bedeninizi bu duygunun zihni olmaya koşullarsanız, o beden tam anlamıyla geçmişte kalır. Ve bedeniniz geçmişte yaşıyorken siz yeni bir gelecek kuramazsınız.